Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere yanımızda Audi A3 Sportback 1.5 E-TSI bulunuyor. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç Audi A3'ün son kasası. 8Y kasa koduyla geliyor. Aracımızın üzerinde 1.5 E-TSI hibrit bir motor bulunuyor. 7 ileri S-Tronic bir şanzımana sahip. Bu aracı satın alırken iki farklı donanımla satın alabiliyorsunuz. S-Line ve Advance olarak geliyor. Şu an bizim incelemekte bulunduğumuz araç Advance donanıma sahip. Eski kasaya nazaran daha keskin hatlara sahip bir farımız araçta bulunuyor. Aynı şekilde aracımızın tampon kısmında sportif detaylar eklenmiş. Panjuru gayet şık görünüyor. Üzerinde bir piyano bilek kaplama bulunuyor. Bu kısmında bir radar bulunuyor. Aracımızda bulunan adaptif cruise kontrolünü bu parça sağlıyor. Bu da öndeki araçla olan mesafemizi koruyabilmemizi sağlıyor. Bu araçta dikkatimi çeken bir özellik var. Ön ve arka park sensörleri bu araçta standart olarak bulunmuyor. Niye acaba böyle bir şey yapmışlar? Aracımızın üzerindeki lastikler 225-45-17 olarak geliyor. Üzerinde bulunan jant standart olarak bu araçta bulunuyor. Üzerinde bulunan Nexen marka lastik de fabrika çıkışı olarak bu araçta bulunuyor. Aracımızdaki katlanır aynalar standart olarak bulunuyor. Opsiyonel bir cam tavanı bulunmuyor. Krom cam çerçevelerimiz de bu kısımda bize eşlik ediyor. Biraz da arka kısmını inceleyelim aracımızın. Arka kısmı da bu şekilde. Burada yeni tip kayan led stoplarımız geliyor. Tamponun alt kısmında mat griye boyanmış bir difüzör bulunuyor. Arka tamponumuzun üzerinde de park sensörleri bulunmuyor. Aracımızın bagaj kısmı da bu şekilde. Zaten A3'lerden alışık olduğumuz dar bir bagaja sahip. Aracımızın bagaj kısmında yine karşılıklı 2 adet askı bulunuyor. Bagajda bir şey gezinmesin diye file vesaire bir şeyler takabiliyorsunuz ona. Aynı şekilde burada 12 adet bir çakmaklığımız bulunuyor. Daha önce incelediğimiz eski kasa A3'te bagaj kısmında 12 volt bir çakmaklık bulunmuyordu. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yok bagaj kısmında. Bir de stepney kısmını inceleyelim. Yine bu kısımda aracı 80 km hızlara kadar taşıyabilecek bir lastik bulunuyor. Az önce bahsettiğim fileler de burada bulunuyor. Aracın kriko, cart kısmı da burada bulunuyor. Şimdi biraz da aracın iç kısmını incelemeye başlayalım. İlk önce arabamızın kapı kollarından bahsetmek istiyorum. Bence gayet şık şekilde gözüküyorlar. Burada merkezi kilidi kontrol edebileceğim tuş takımı bulunuyor. Hemen alt kısmında elektrikli aynaları kontrol edebileceğim joystick bulunuyor. Joystick'i alt kısma çevirdiğimde aracın elektrikli aynalarının ısıtması açılıyor. Bir yan kısma çevirerek de katlanır aynaları kontrol edebiliyorum. Hemen alt kısmında da elektrikli camları kontrol edebileceğim tuşlar bulunuyor. Aracın saklama gözlerinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak araçlarda standart bulunan büyüklükte. Aracımızın far takımı bu şekilde tuşlu geliyor. En sol kısımdaki tuş farların otomatik sensörlerini devreye sokuyor. Ortadaki tuş aracımızda bir sis farı bulunmadığı için yağmurlu havalarda destek olarak kullanılıyor. En sağ kısımda da arka sis farları açabileceğim. En sağ kısımda da arka sis farlarını açabileceğim bir tuş bulunuyor. Aynı şekilde burada küçük bir saklama gözümüz bize eşlik ediyor. Buraya ruhsat vesaire küçük eşyalarımızı rahatlıkla sığdırabiliriz. Aracımız tamamen deriyle kaplanmış sportif koltuklara sahip. Buradan ileri geri, yükseklik ve alçaklık ayarlarımı manuel şekilde ayarlayabiliyorum. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Sol kısımda yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Aynı şekilde buradaki wheel tuşuna bastığımda da hayalet ekranı kontrol edebiliyorum. Sağ kısımda sesli komutu aktif edebileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen yan kısmında aramaları kontrol edebileceğim bir adet tuş bulunuyor. Hemen alt kısımda da ses seviyesini ve kanalları kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Buradaki yıldız tuşuna da 5-6 farklı komut atayabiliyorum. Direksiyonumuzun arkasında hemen F1 kulakçıklarımız konumlandırılmış. Buradan vitesi kolayca yükseltip alçaltabiliyorum. Direksiyonun sol alt kısmında da hız sabitleyici ve limitörü kontrol edebileceğim bir adet kol bulunuyor. Biraz da aracın ön konsolundan bahsetmek istiyorum size. Gerçekten değişik bir tasarım olmuş. Menfezlerin şöyle yukarıda konumlandırılmış olması bence araca gayet şık bir görünüm katmış. Dokunmatik ekranı da gayet şık ve kullanışlı şekilde geliyor. Sağ ve sol kısmında piyano bilek detaylarımız devam ediyor. Tek sıkıntısı çok fazla parmak izi kalıyor üzerinde.
Sol üst kısımdan aracın genel menüsüne ulaşabiliyorum. Burada radyo, medya, telefon, Apple CarPlay, aracın kendi özelliklerini görebileceğim bir alan. Favori, ayarlar ve yardım menüleri de bu ana ekranda bulunuyor. Bir alt kısımdaki araç simgesine tıkladığımda aracın kendi özelliklerini kontrol edebileceğim bir ana ekran geliyor. Audi Drive Select menüsünden aracın sürüş modlarını ayarlayabiliyorum. Efficiency modu bize biraz daha ekonomik bir sürüş sağlıyor. Comfort modunda fren ve gaz pedalının tepkimeleri düşüyor. Auto modu benim sürüşüme göre otomatik olarak ayarlanıyor. Hemen alt kısımdaki dinamik modu bu aracın sport modu. Aynı şekilde gaz ve fren pedallarımın hassasiyetleri değişiyor. Direksiyonum da bir tık sertleşiyor. Individual modu da aracın tahrik ve direksiyon sertliğini ayarlayabileceğim bir mod. Burada verimlilik asistanı menüsü var. Buradan işte camları kapat falan diye direktifler veriyor. Işık ve görüşün bulunduğu bir menü var. Alt kısmında ambiyans aydınlatmasının parlaklığını ayarlayabiliyorum. Buradan dış aydınlatmanın özelliklerini ayarlayabiliyorum. Giriş, çıkış ve otomatik sürüş farını buradan açabiliyorum. Buradan da yağmur sensörünü açıp kapatabiliyorum. Burada bir de sürücü asistanı diye bir menümüz var. En üst kısımdan hız uyarısını aktif edebiliyorum. Alt kısmında adaptif sürüş asistanını açıp kapatabileceğim bir menü var. Buradan aracın mesafe uyarısını açıp kapatabileceğim bir tik var. Aynı şekilde alt kısmında şerit takip uyarısını açabileceğim bir tik bulunuyor. Aynı şekilde alt kısmında Audi Presence ve mola tavsiyelerini açıp kapatabileceğim tuşlar bulunuyor. Buradan telefon kısmına geldiğimde istersem Apple CarPlay ile araca bağlanabiliyorum. İstersem de Bluetooth'la bağlanabiliyorum. Apple CarPlay'imiz de bu şekilde geliyor. Dokunmatiği de gerçekten güzel. Bence bir iPad hissiyatı yaratıyor. Aracımızın klima paneli de bu şekilde çift taraflı dijital bir klimaya sahibiz. Aynı şekilde buradan auto modunu da açabiliyorum. Şimdi sizin için bir de sesli komutu inceleyeceğim. Üşüyorum. Hangi sıcaklık ayarlanmalıdır? 26 derece. Sıcaklığını 26 derece arttırıyorum. Klima panelinin alt kısmında da bir tuş takımımız bulunuyor. En soldaki tuştan aracın sürüş modlarını kolayca ayarlayabiliyorum. Hemen yan kısmında ESP'yi kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Bu kısımdan start stop'u açıp kapatabiliyorum. Hemen yan kısmında da dörtleri açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Orta konsolda da böyle bir saklama alanı var. Buraya bir telefon, bozuk para, anahtar, cart curt onları atabilirsiniz. Buraya kolayca bir telefonum rahatlıkla sığıyor. Aracın bir eski kasasında bir USB girişi bile yoktu. Bu araçta 2 tane Type-C koymuşlar. Mühendislerin aklına sanırım bir şeyler geldi. Aracımızın vites bölümü de bu şekilde. Burada yeni tip bir vites kolumuz bulunuyor. En üst kısımdan geri vitese geçiriyorum. Bir alt kısma ittirdiğimde boş konuma geçiyor. 2 alta geçirirsem de Drive ve Sport modlar geliyor. Aracımızı park konumuna almak için buradaki tuşa basıyorum. Bizim aracımızda anahtarsız çalıştırma bulunduğu için buradaki butona basarak aracımı kontağını açıp kapatabiliyorum. Burada gördüğünüz alan dokunmatik şekilde geliyor. Sağ ve sola ittirerek kanalları değiştirebiliyorum. Aynı şekilde parmağımı çevirdiğimde de müzik sesi açılıp kapanıyor. Bir kere tıkladığımda da multimedyayı kapatıyor. Aracımızın bu kısmında 2 adet bardaklığımız bulunuyor. Bu şekilde bardaklıkları kapatabiliyorum istersem. Aynı şekilde burada da Audi'nin bir küllüğü bulunuyor. Hemen sol kısmında elektrikli bir el frenimiz bulunuyor. Bu araçta standart olarak geliyor. Hemen alt tarafında da 12 volt bir çakmaklığım bulunuyor. Eski kasadan bildiğimiz şekilde dar bir ön kol dayamamız bulunuyor. Aynı şekilde ön kol dayamamızın ileri geri ve yükseklik alçaklık ayarları da bulunuyor. Aracımızın torpidosu bu şekilde. Herhangi bir SD kart veya CD girişi bulunmuyor. Yine aynı şekilde bir torpido soğutucumuz da mevcut değil. Torpidomuzda amortisör var ve yavaş kapanıyor. Şimdi biraz da arka kısmı inceleyelim. Arka kısmın saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bence bu alan gayet yeterli. Burada bir adet enerji içeceği bulunuyor ve rahatlıkla sığıyor buraya. Şimdi bir de baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Benim boyum 1.80 civarında ve diz mesafem bu araç için gayet yeterli. Yine aynı şekilde baş mesafem de bir karışa yakın. Bence bu araç için gayet yeterli. Aracımızın arka kısmında da sıcaklığını ön taraftan kontrol edebileceğim 2 adet menfez bulunuyor. Hemen alt kısmında da 2 tane Type-C girişi konulmuş. Bence gayet iyi düşünülmüş. Bu kısımda da bir adet kol dayamamız bulunuyor. Aynı şekilde üzerinde 2 adet bardaklığımız var. Başka bir saklama alanı bulunmuyor bu alanda. Kol dayamanın bu kısmında genelde arka alana erişebileceğim bir göz bulunur. Bu araçta bulunmuyor. Aynı şekilde buradan kolayca koltuklarımız yatıp kalkabiliyor. Biraz da sürüş kısmından bahsedeceğiz şimdi sizlere. Bana direkt daralma geldi şu an kuzen.
Evet, torpido bir tık önde sanki, değil mi? Çok önde yani bence. Konsolun güzelliğini bile yok ediyor. Şu an aracın içinde çok sessiz bir şekilde ilerliyoruz. Benzinli bir motora sahibiz zaten. Aracımızın üzerinde 17 inç jantlar bulunmasına rağmen kalın yanaklı lastikler olduğu için içeri çok fazla öyle takırtı tukurtu ses almıyor. Tabanları da ince olduğu için içeri çok fazla yuvarlanma sesi de gelmiyor aracın. 1.5 TSI genel olarak zaten sessiz çalışan bir motor. O yüzden içerideki konfor gayet yerinde. Peki abi, sen içerideki yaşam alanı hakkında ne düşünüyorsun? Yani yaşanacak bir alan olduğunu düşünmüyorum burada. Klostrofobim var benim. Ses yalıtımı hakkında ne düşünüyorsun abi peki? Yani yüksek devirlere çıkmadığımız sürece çok fazla içeri ses almıyor. Sanki hiç yeşile dönmeyecek gibi yanan bir kırmızı. Ne düşünüyorsun Yavuzhan? Biz burada yaşayacağız artık. Vallahi darlandım. Çıkalım artık şu otobana. Bir de sizler için ses sistemini deneyeceğiz aracın. Bence gayet güzel, yeterli bir ses sistemi var araçta. Eğer istersek bu aracı opsiyonel olarak Bang & Olufsen ses sistemi satın alınabiliyor ama bizim aracımızda opsiyonel olarak bulunmuyor bu. Sence ses sistemi nasıldı abi aracın? Gayet temiz. Baslar, tizler. 10 numara 5 yıldız. Araç gerçekten güvende hissettiriyor kendini. Çok ince bir rüzgar sesi var. Evet, gerçekten ses yalıtımı olarak güzel araç. Aynı şekilde yol tutuşu da bence gayet güzel aracın. Gezindiğini hissetmiyorum direksiyonda, hissiyatlar güzel. Şimdi sizler için bir de 0-100 deneyeceğiz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, biraz da aracı efficiency modda kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi direkt düşük devirlerde kullanmaya başlıyor aracı. Biz aracı kullanmaya başladığımızdan beri 11.7 litrelik bir ortalamayla gelmişiz. Otobanda gazladığımız için gayet normal bir değer. Bu aracı şehir içinde dikkatli bir şekilde kullanıyorsanız 7-8 litre civarlarında yakar. Şehir dışında kullanmak istiyorsanız da 5-6 litre civarlarında gezinir. Aslan besleyen yemini esirgemez. Güzel, bu araç şimdi hibrit bir motora sahip mi? Yolculuk boyunca sadece elektrikli motorla gidebiliyor musun? Elektrikli motorla gitmiyor, sadece kalkışlarda falan devreye giriyor. Toyota'lardaki gibi değil yani. Yok, Toyota'lardaki gibi değil. Artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün sizler için 1.5 e-TSI bir Audi A3 inceledik. Videoda beğendiğiniz veya eleştirmek istediğiniz kısımları yorum olarak aşağı kısma bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.